Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yusufdere köyündeyiz. Mehmet Akbay ile beraber röportaj yapmayı düşünüyorum. Onun hayat hikayesini ondan dinleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk bir seni tanıyalım. Ben Yusufdere köyünde İbrahim Akbay'ın oğlu Mehmet Akbay. Burada yaşıyorum ben. Yazları Kuşadası'nda, kışları da buraya gelip burada yaşıyorum. Ve köy hayatı benim çok ilgimi çekiyor. Ve burada yaşamak daha çok hoşuma gidiyor. Doğal ortam, Evet. tavuklarımız var, kazlarımız var işte burada. Zeytin falan var, onlarla meşgul oluyoruz kışları. Kışın burada yaşamak ayrı bir güzellik veriyor insana. Ayrı bir şey veriyor, yaşam şeysini. Kalitesini artırıyor yani. Öyle diyeyim. Yani iyi yani, hanım da memnun yaşamdan burada. Zevkle buraya geliyor, burada yaşamak istiyor. Şehrin o sıkıcı havasından biz artık kurtulduk yani, Allah'a şükür. Burada yaşamımızı devam ettiriyoruz yani. Evet. Yaş kaç abi? Yaş 74. 74. Evet. Sen önceden bu köylü müydün abi? Burada Ben mı? burada doğup büyümeyim yani. Kaça kadar burada durdun? Burada 71'e kadar burada durdum. 71'den sonra Almanya'ya gittim. 13 sene orada çalıştık. Ondan sonra Almanya'ya gittik. 13 sene orada kaldık. 85'te dönüş yaptık buraya. Ya vallahi Evet. ne uğraşıyorsun sen? Tulum çıkar mesela. İzmir'de yaşamımızı devam ettik. Orada bu video çekim üzerine, kaset üzerine dükkan açtık Levent'te. 98 yılına kadar orada devam ettirdik onu. Ondan sonra emekli olunca kapattık ve emeklinin tadını çıkarmaya çalışıyoruz artık. Yani kısa yoldan böyle bir şey yaptım ben. Geçmişimizi şey yaptık, anlattım. Yani kısaca böyle yani. Anladım abi. Evet. Şehirden yaşayıp orada çalışıp emekliliğini de bu şekilde Bu şekilde sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Herhalde bu böyle devam edecek yani artık. Ömrümüz yettiğince böyle devam edecek yani. Yani dönüş yok da. Evet. Sen bu evini, Evet. bu bahçeni sıfırdan mı yaptın yoksa daha önceden? Sıfırdan yaptım. Hı. Eski evler vardı, onları yıktım. Hı. Onların yerine sıfırdan ev yaptım buraya yani. Yaşayabilmek için. Yaşayabilmek için yani. Evet. Peki abi, Evet. şöyle söyleyeyim, ben tam fiyat demeyeyim de hani Evet. senin gibi mesela şehirden bıkıp da Evet. köye göçmek isteyenlere de bir bütçe bakımından da bir şey olması için, teşvik olması için çok. Şimdi ben 10 sene oldu burayı yapalı. O zaman fiyatlara, şimdi fiyatlar çok farklı. Evet. Ben bu evi 25 milyona mal ettim o zaman. Şimdi belki de 50'ye zor mal edersin yani. Ben buraya geldiğimde çok önceleri köy bizim daha kalabalıktı. Evet. Fakat şehirler köylerden göç aldığı için köylerdeki gençler iş imkanları burada sınırlı olduğu için hep şehirlere göç ettiler. Köyler boşaldı ve yerlerine doldurmak için gençler geri dönmüyor. Bütün evler görüyorsunuz hep boşaldı, yıkıldı bakımsızlıktan. Yani şu an köy nüfusu iyice yarı yarıya düştü, belki daha aşağı yani. Evet. Vallahi böyle giderse köyler de bitecek yani. Peki abi, şehir yaşamını gördün, köy yaşamını gördün, aradaki farkları. Şimdi şehirle köyün arasında önceden çok fark vardı. Köyde elektrik yoktu, su yoktu. Yani en temel ihtiyaç bunlar yoktu yani. Evet. Su mu yoktu? Su yok muydu? Vardı. Şurada kuyu vardı, kuyudan çekiyorduk. Böyle akan çeşme yoktu köyümüzde yani. Sonra ne oldu? Kanalizasyon geldi, elektrik geldi. Ondan sonra ne bileyim su şebekeleri döşendi. Sular geldi evlere. Ve böyle olunca şehirle köyün arasında fark kapandı yani. Sonra eskiden sosyal yaşam yoktu yani. Ne sinema vardı, ne tiyatro vardı, ne başka bir şey vardı yani. Televizyon zaten yoktu önceleri. Evet. Sonradan bunlar gelince köy zenginleşti yani.
Yani şehri aratmayacak bir olanak oldu yani köylerde. Zaten doğasıyla apayrı bir. Apayrı bir güzellik, Evet. evet. Bilhassa baharın burada yaşamak bir başka güzel yani. Evet, doğru söylüyorsun. Evet. Ha, temiz hava. Sen daha önceden köyün düğünlerinin videolarını Evet, çekiyordun. evet, evet. Bu nereden geldi mesela? Şimdi bu merak bana Almanya'dan geldi yani. Orada ben video kameraları aldım. İlk çıktığımda yani. Onlar nasıl Ha. bir cihazdı? Onlar böyle portable diyorlar yani bizim şey tabiriyle. Taşınan tip video yani. Pilli, akülü. Ona takıyorsun, kameranın ayrı bir şeye vardı, kablosu vardı. Kamera oraya veriyordu şeye, kaydı. O kayıt yapıyordu. Ve o şekilde başladık yani. Nasıl diyelim, 79, 78, 80 o arada yani. En son çektiğim düğün, en son diyorum ilk çektiğim düğün 82 mi neydi değil mi Nahis? 82'de düğün çektik işte yani bir bizim kızın düğünü çektik. Bir de burada amcamın torunun sünnetini çektik. Yani bayağı bir eski onlar yani. İlk çektiğimiz o yani. Şimdi ben burada bak şimdi şu an zeytinleri suluyorum ben mesela. Onlarla aşırı neşir oluyorum. Ufak tefek yapacak yerler oluyor. Siz gelmeseydiniz o kapının önüne dün beton döktüm. Hı hı. Ondan uğraştım. Şimdi o kapı yaya kapısı yani o. Onun kapıyı taktırdık ben. Fakat anahtarla bir sorun var. Onu halledeyim dedim ondan. Öyle vakit geçiyor yani. Yok sıkılmıyorum hiç. Tıkırdıyorsunuz yani. Ha öyle tıkır diyoruz. Evet evet aynen öyle. Yani bu evin %80'ini kendi emeğimle yaptım ben yani. Şu balkonları falan bunları falan hep kendim yaptım yani. Kendini- Yani öyle vakit geçiriyoruz yani. Anladım. Ya sıkılmıyoruz da. Artık tabii yaş ilerledikçe biraz artık güçten düşüyoruz yani. Biraz hayat hikayeni de şey yapalım abi, detayına girelim. Hani Heh. kaç yaşında evlendin, kaç çocuğun var, Ha, evet evet nasıl evet. evlendin, biraz onları da anlat bize. Ha, şimdi hanımla Yengem. İzmir'de kalem sanayi vardı. Kalsan diye. Bu benim dediğim 70'lerde falan yani. Yaş kaç? Şu an 74. Her o zaman. O zaman kaç oluyordu 70 olunca? 25 yaşında mı? 25 yaşında. O civarda işte 71, 25-26 yaşında neyse. Orada o kalem sanayide ben elektrikçi olarak çalışıyordum. Vardiya elektrikçisi yani. Hı hı. O arada şimdi evlendiğim hanım girdi oraya. O makinenin başında. Makine arıza yaptığı zaman ben tamir ediyordum. O şekilde tanıştık. Ben ondan sonra Almanya'ya yazıldım. Almanya'ya gittim. Bir sene sonra diyelim. Bir sene çalıştıktan sonra. Ve orada çalışırken hanımla mektuplaşıyorduk işte. O şekilde bir sene sonra izine geldim. Evlendik. Gittik yani. O şekilde tanıştık, evlendik. He. Çoluk çocuk. Bir oğlan bir kız var. Oğlan turizm otelciliği bitirdi Evet. Muğla'da. Ondan sonra iletişime girdi. İzmir Ege Üniversitesi'nde. Onu bitirdi. Ondan sonra sinema televizyonu için İstanbul'a gitti. Fakat orada o meslekte fazla tanıdık olmadığı için ya da nasıl diyeyim yani böyle kendini geliştiremediği için diyelim ya da iş bulma olanakları bulsa dahi ücret yeterli gelmiyor. Evet. Ondan turizm otelcilik işine girdi. Orada şimdi şey yapıyor, çalışıyor. Eczacıbaşı'na bağlı orası. Orada devam ettiriyor. Şu an Muğla'da. Hı hı. Muğla'da tayin oraya çıktı. Orada çalışıyor işte. Anladım. 1,5 ay mı oluyor? Tabii Ağustos'un 20, yani 1,5 ay oldu da evlendi yani oğlan. Evet. Abi benim sorularım bu kadardı. Ha. Evet. Eklemek istediğim bir şey varsa dediğim gibi. Ha, sağ olun, sağ olun. Eklemek istediğim başka bir şey yok, sağ olun. Sağ olasın. He. Sen de.